Önce hepimiz ekmek yeriz ve kilo alırız. Sonra zayıflamak için yulaf ezmesine geçeriz. Sonra da bir Yahudi çıkar der ki, yulaf ezmesi de yiyemezsin. Çünkü bugün Fısıh Bayramı, Hak Pasah Samah. Huzeyfe TV'ye hoş geldiniz. Ben Huzeyfe, Dinler Tarihi Doktora öğrencisiyim. Bu kanal sizin dinleri ve mitleri daha kolay anlayabilmeniz için videolar üretiyor. Eğer sizin de bu konuda merakınız varsa kanalıma abone olabilirsiniz. Ve eğer içerik kaçırmak istemiyorsanız zil butonuna da basabilirsiniz. Yahudilerin sayısı oldukça az olmasına rağmen bir şekilde sürekli gündemde oluyorlar. Genelde İsrail-Filistin arasındaki bağlantıyla sürekli gündemde. Yahudilerin Kudüs'e hac için gittikleri bayramlarından birisi Fısıh Bayramı'dır. Aslına bakılırsa Fısıh Bayramı'nda Yahudiler bir zaman yolculuğu yapıyor. 3000 yıl geriye gidiyorlar. Hazreti Musa döneminde İsrailoğulları Mısır'da bir köle hayatı yaşıyor. Oradan kurtuluşu kutluyorlar. Yani bir özgürlük kutlaması aynı zamanda. Peki sadece bu özgürlük Mısır'da mı oldu? Hayır. Holocaust diye bir olay var. Holocaust'tan kurtuluş da aslında Fısıh Bayramı'nda değerlendiriliyor. Aynı şekilde İsrail Devleti'nin kuruluşu Yahudilerin kurtuluşu olarak görülüyor. Yine bu Arap-İsrail savaşlarındaki zafer de aslında Fısıh Bayramı altında kutlanabiliyor. Peki siz bu Holocaust ile Mısır'dan çıkış olayını nasıl zihninizde oluşturabiliyorsunuz? Sizce böyle bir şey mümkün mü? Yorumlar kısmında bunu açıklayabilirsiniz. Bu videoda hamursuz veya Fısıh Bayramı'nın ne olduğunu göreceğiz. Ne zaman kutlandığını ve nasıl kutlandığını birlikte kısaca göreceğiz. Peki hamursuz bayramı nedir? Bunun gerçek adı arkadaşlar Pesah Bayramı. Bu da üzerinden geçme anlamına geliyor. Birazdan açıklayacağım. Bu Pesah'tan da fısıh oluşuyor. Peki nedir bu üzerinden geçme? Kim kimin üzerinden geçmiş? Olay şu şekilde. Mısır'da işte 3000 sene önce Tanrı İsrailoğullarını kurtarmak için Mısır'a birçok felaketler gönderiyor. En önemli felaketlerden birisi de ilk doğan çocukların ölmesi. Bu sebeple Tanrı ölüm meleğini gönderiyor. Ölüm meleği Mısırlıların evlerine girerek ilk doğan çocukları öldürüyor. Fakat Yahudilerin evine girmiyor, onların üzerinden atlıyor. Paskalya bağlamında bunu açıklamıştım. Bir önceki videoma da bakabilirsiniz. Peki hamursuz bayramı ne alaka? Yahudiler bu zorlu zamanı hatırlamak için hamursuz ekmek yiyorlar. Birazdan bunları açıklayacağız. Bu sebeple adı Türkçe'de hamursuz bayramı olarak kalmış. Fısıh bayramının aşağı yukarı ne olduğunu gördükten sonra şimdi de ne zaman kutlandığına bakalım. Öncelikle şunu dememiz gerekiyor. İbrani takvimi günümüzde kullandığımız takvimden çok farklı. Bu sebeple kutladıkları bayramların tarihleri de her yıl değişiyor. Kendi takvimlere, İbrani takvime göre 15 Nisan'da Fısıh Bayramı kutlanıyor. Günümüzde yani 2021 yılında 27 Mart'ta başlıyor, 3 Mart'ta sona eriyor. Fakat bu sadece İsrail'de yaşayan Yahudiler için geçerli. Diasporada yani İsrail dışında yaşayan Yahudiler 8 gün bunu kutluyor. Bu da geleneksel olarak açıklanabiliyor. Yani önceden Orta Çağ dönemlerinde ayın görülüp görülmemesi haberi geç ulaşıyordu uzaktaki diasporadaki insanlara. Bu sebeple onlar da bir gün garanti olsun diye bir gün daha fazla bunu kutluyorlardı. Evet, Fısıh'ın anlamını ve ne zaman kutlandığını gördük. Peki nasıl kutluyorlar Yahudiler? Ona biraz bakalım. Öncelikle Seder uygulaması burada temeldir. Seder, akşam yemeğinde özel bir ritüelin anlamıdır. Seder'in kelime anlamı düzendir. Her şey düzenli ve planlıdır bu yemekte. İşte yemekte neler sunulacak, neler okunacak. Örneğin Exodus olayına, Mısır'dan çıkış olayını okuyor Yahudiler. Aynı zamanda soru cevap kısmı var. Bu da hep belli. Kim nasıl soru soracak, nasıl cevap verecek? Bunlar da hepsi belli. Bu sebeple Seder yani düzen şeklinde bunu açıklıyorlar. Ayrıca Fısıh'tan bir gün önce ilk doğan çocuklar oruç tutmak zorunda Yahudilik. Çünkü Tanrı onları bağışlamıştı Mısır'da. Ölüm meleği onların evine girmemişti. Peki hamursuz ekmek ne alaka? Yahudiler Mısır'dan gizlice ayrıldı arkadaşlar. Gizlice ayrıldıkları için çok hızlı olmaları gerekiyordu ve evde güzel yemek yapacak zamanları yoktu. Yani hasatın oluşmasını falan bekleyemezlerdi. Hemen un ve suyu karıştırdılar, mayasız, hamursuz bir ekmek yaptılar ve hemen yola koyuldular. İşte bunu hatırlamak için o Fısıh döneminde mutlaka mayasız ekmek yemek zorunda Yahudiler. Peki Fısıh Bayramı yaklaşırken evimizde birçok hamurlu yiyecek var. Onları ne yapacağız? Ona da bir çözüm bulmuşlar. Buna hametz diyorlar. Yani hamurlu yiyeceklere hametz adını veriyorlar. Bunlar da fısıhtan önce büyük bir temizlik yapılır evde. İşte kıyıda köşede ne varsa bütün mayasız ekmekler bir odada toplanır. Sonra bunlar sinagoga götürülür. Bunlar sembolik olarak satılır sinagoga birkaç kuruş karşılığında. Yani bir şekilde bir ticaret de var bunun içinde. Hamurlu yiyeceklerle ilgili bir ritüel daha var. Geleneğe göre
ellerinde mum tutarak evde şey arıyorlar. Hamurlu yiyecekler arıyorlar ve bunları bulduklarında da Fısıh günü bunları yakarak yok ediyorlar. Peki ne yenecek o zaman? Hamursuz yiyecekler, yani matzah. Evet, kısaca özetleyelim isterseniz. Ölüm meleği Yahudilerin evine girmediği için buna fısıh demişler. Ve fısıh bayramı 7 gün veya 8 gün sürebilir. Diasporada 8 gün, İsrail'de yaşayanlar için 7 gün. Hamursuz yiyecekler ve seder ritüeli etrafında şekillenir. Aynı zamanda fısıh bayramı kurtuluşun da bir sembolüdür. Peki siz hiç fısıh bayramına katıldınız mı? Hiç böyle bir deneyimin oldunuz mu? İsrail'de falan neler yaşadınız bu konuda? Yorumlar kısmında bunları açıklayabilirsiniz. Ayrıca Holocaust ile Mısır'dan çıkış olayı sizce bağlantılı olabilir mi? Bunu da yazarsanız çok memnun olurum. Evet, Yahudilerin hamursuz bayramı ile ilgili videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve Yahudilik ile ilgili farklı şeyler de merak ediyorsanız şu videolarımı izleyebilirsiniz.